Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu şok dalga tedavisi, penise şok dalga tedavisi. Hangi hastalara yapılabilir, hangi hastalar fayda görür, bu şok dalga tedavisinden ne kadar fayda görür hasta, nasıl bir tedavidir onu anlatacağız kapsamlıca. Şok dalgası tedavisi bir el aletiyle, şok dalgası üreten bir el aletini penise dokundurarak şok dalgasını penise iletmesiyle yapılan bir tedavi. Yaklaşık haftada bir ya da iki seans 5-6 hafta civarında yapılabiliyor. Bu aletin markanın protokolüne göre değişiyor. Dünyada oturmuş net bir protokol de yok. Onu da söylemek lazım. Şok dalgasını penise uyguladığımız zaman peniste bir dizi olaylar gelişmeye başlıyor. Yeni damarlanmalar gelişiyor. Penis dokusunun oksijenlenmesi, kanlanması artıyor. Ve tabi penisin sertleşme fonksiyonlarında bir düzelme ve sertleşme bozukluğu ile ilgili şikayetlerde bir azalma meydana geliyor. Olay ne kadar sürüyor? Şok dalgası tedavisi uygulandıktan genellikle birkaç ay sonra bu iyi yönde gelişmeler oluyor. Şok dalgası tedavisi yapılırken hastalar genellikle PD5 inhibitörleri dediğimiz Cialis, Viagra gibi ilaçlarla başlanıyor. Hasta ilk ay aldığı iyi cevabı Cialis'ten alıyor ya da Viagra, yani Lifta'dan alıyor. Bu 5 mg tabletlerden alıyor. Yani Tadalafil'den alıyor açıkçası. Daha sonradan bu şok dalgası tedavisinin faydasını görecekse daha sonradan görüyor hastalar. Peki dünyada yapılan çalışmalara baktığımız zaman, bilimsel çalışmalara baktığımız zaman ne kadar fayda görmüş hastalar? Yani en son Japonya'dan yapılan bir çalışma var. Mesela Renova markasıyla ED1000'i karşılaştırmışlar. Renova markasında %71 sonuç almışlar. ED1000'de %65 sonuç almışlar hastaların memnuniyetinde. Mesela Mısır'da yapılan bir çalışmada Wolf marka bir cihaz denemişler orada da. %59 civarında fayda görmüş hastalar. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu konuyla ilgili birçok çalışma var ve sonuçlar o kadar uzak ki birbirlerine, o kadar farklı ki birbirlerine. Mesela bu şok dalgası ile ilgili yapılıp da hiç fayda göstermediğini gösteren, hiçbir fayda göstermediğini gösteren de yayınlar var. Zaten hem hastaların hem de doktorların kafalarındaki soru bulutunun sebebi de bu. Yani yayınların ve çalışmaların sonuçları birbirlerinden çok farklı. Peki dünyada otor olan yetkin kurumlar bu şok dalgası ile ilgili ne diyor? Amerika Üroloji Birliği diyor ki şu anda diyor deneysel bir tedavi şeklidir diyor. Tedavi protokollerinde şu anda yeri yoktur diyor Amerika Üroloji Birliği. Avrupa Üroloji Birliği de diyor ki hayır diyor biz tedavi protokolleri içerisinde sertleşme olduğundan biz bunu da sunuyoruz. Bir miktar fayda görebilir hastalar diyor. Avrupa Üroloji tedaviyi kabul ediyor. Amerika Üroloji Birliği tedaviyi kabul etmiyor şu an için. Peki bizim kendi kliniğimizde baktığımızda hani benim kendi klinik tecrübem açıkçası hastalarda tek başına uygulanması gereken bir tedavi değil. Mutlaka yanına destekleyici tedaviler koymak gerekiyor. Hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani tedavi protokollerinin bir parçasını oluşturabilir. İşte bu şok dalgasıyla beraber PRP tedavisi verilebilir. Hastanın hayat alışkanlıkları iyi yönde değiştirilebilir. Hormonal dengesi birazcık daha testosteron üst seviyelerine, fizyolojik sınırın üst seviyelerine taşınabilir. İşte birçok değişiklikle beraber, birçok manipülasyonla beraber hastanın sertleşmeyle, cinsellikle ilgili olan tedavi protokolünün içine konulabilir gerçekten. Hastalardan çünkü bazılarında gerçekten iyi sonuç alınabiliyor. Şimdi aslında başarı oranları %60-70, aslında bu oranları küçümsememek lazım. Aslında hasta eğer mesela diyelim ki bir PD5 inhibitörü kullanıyor, Tadalafil ya da Sildenafil gibi. Hasta bunları kullanmadan da ilişkiye girebiliyorsa ya da hasta bunları kullandığı halde kendini tatmin edecek peniste basıncı, ilişki sırasında o basıncı hissedemiyorsa mesela bu şok dalgası tedavisi bunları değiştirebiliyor. Mesela hasta diyelim Tadalafil aldı ya da Sildenafil aldı ama yeterince sertleşemiyor. Böyle hastalarımız da var. Şok dalgasından sonra daha kaliteli bir sertleşme yakalayabiliyor. Ya da Tadalafil ya da Sildenafil'i hasta bırakıyor bile. Spontan kendi sertleşmeleriyle ilişkiye girebilecek pozisyona gelebiliyor. Şok dalgasında dediğim gibi. Ama mutlaka şok dalgası tedavi protokolünün sadece bir parçasını oluşturuyor dediğim gibi arkadaşlar. Hiçbir zaman şunu söylemek doğru olmaz. Sen kesin fayda görürsün. Sen kesin fayda görmezsin. Dediğim gibi şok dalgası tedavisini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi hastanın ileri derecede sertleşme bozukluğunun olması. Bir de yaşın ileri olması şok dalgasından aldığımız tedavi sonuçlarını ne yazık ki düşürüyor. Onun dışında hafif derecede ve orta derecede sertleşme bozukluğu olan hastalarda uygulanabilecek bir tedavi. Ama dediğim gibi hastayı çok yüksek bir beklentiye kesinlikle sokmamak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.